Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugün çok kritik bir gün. Bu akşam saat 9'da FED'den gelecek açıklamalar var. Yarın Merkez Bankamızın toplantısı ve faiz açıklaması olacak. Gerçekten kritik gün, kritik süreç içerisine girdik. Zaten uzun süredir beklediğimiz ve anlattığımız yılın en önemli toplantısı, yılın son toplantıları yapılacak. Ciddi anlamda tüm piyasaları etkilemesi çok olası olan kritik toplantılar eşiğindeyiz. Peki bu akşam FED ne yapacak? Ne anlatacak? Ne açıklamalar yapacak? Nelerden bahsedecek? Biraz onlardan konuşalım ve elbette klasik olarak altını, doları, gümüşü ve Bitcoin'i konuşalım. Kripto paraları değerlendirelim. Bu toplantıların piyasalara genel yansımalarını bugün son kez konuşalım. Muhtemelen yarın böyle majör hareketler olursa bir video daha yapmak durumunda kalabilirim. Merkez Bankası toplantısından sonra. Beklediğimiz ve anlattığımız ürünlerde yukarı yönlü ataklar, yukarı yönlü yükselişler devam ediyor. Dolarda olsun, altında olsun, gümüşte olsun, TL kapılarında yukarı yönlü yükselişler devam ediyor. Bu akşam FED toplantısı sonrası ons tarafında da fitilin artık ateşlenmesini bekliyorum. Ons kapılarında beklediğimiz yükseliş de olmazsa bu beni üzer. Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylediği gibi bu beni üzer. Ama benim beklentim bu ürünlerde yukarı yönlü hareketlerin başlaması. Akşam saat 9'da FED açıklamalarını yapacak. Enflasyona ciddi anlamda vurgu yapılacağını düşünüyorum. Enflasyonun geçici olduğuyla alakalı uzun süre beyanatlar verdiler. Bu sefer enflasyonun kalıcı olabileceğiyle alakalı beyanatlar olacaktır. Beklediğimizden daha kalıcı olabilir enflasyon. Bu nedenle varlık alımlarının azaltılmasının hızını artıracağız şeklinde açıklamalar gelebilir. Enflasyonu izlemeye devam edeceğiz diyeceklerdir ve faiz artırma konusunda ilk ışıkların, ilk sinyallerin yakıldığı toplantı bu toplantı olacak. Global ölçekte FED gerginliği had safhada, bütün ülkeler tedirgin. Dolar TL tarafında da yeni rekorlara yürüdüğümüz gün içerisindeyiz. 15-16 aralığı özellikle işaret ediyorum. Bir haftadır manşetten veriyorum haberi. Dolarda yeni zirve alanlarına geldik bugün ve doların içinde bulunduğu trendde 17 TL seviyesini hedeflediğini ısrarla söylemek istiyorum. Birçok insan şey de diyebiliyor. Ya siz doların yükselmesini mi istiyorsunuz? Bak enflasyon yükseliyor diyor. Abi inşallah dolar yükselmez. Dolar yükselirse enflasyon yükselmeye devam ediyor. Fakirleşmeye devam ediyoruz. Biz bunun farkındayız. Biz bunu anlatırken insanlara söylediğimiz temel öğreti kendini enflasyondan koruma gayretidir. Her zaman da şunu söyledim. Her birey kendi hanesinde bir şirkettir ve her şirket kendini enflasyondan korumakla mükelleftir. Kendinizi enflasyondan koruyun. Bu sadece dolar almak, altın almakla değil, bu tuvalet kağıdı almakla bile kendinizi enflasyondan koruyabilirsiniz. Sinek ilacı bile alsan bu ülkede zarar etmezsin diyorum. Maalesef ki içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar bu. Bu ölçekte şu anda bulunduğumuz trend içerisinde dolarda son videoda konuştuğumuz 13.55, 13.88 destek band alanıydı. İlk destekti. Bu desteğe gevşedi ve bu destekten yeniden tepki aldı. Şu anda yukarıya yükselişine devam ediyor. Dolarda hala destek bandı aynı konumda. Merkez Bankası'nın yarın yapacağı toplantıda faiz indirimi konusunda çok fazla bir yerimiz kalmadı demişti. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 100 bas puanlık bir faiz indirimi hala masada duruyor ama şu şekilde dimdik yükselen bir kur varken o faiz indirimini yapmak da gerçekten büyük cesaret. Yani Merkez Bankası'nın şu anda ne yapabileceğini tahmin bile edemeyeceğimiz bir noktadayız. Oyunu kurallara göre oynayacaksa faizi indirmemesi lazım ama yeni ekonomi modelinde ısrarcıysak faizi de indireceklerdir. Bu rotada bizim gördüğümüz şey ne derseniz, ben doların faiz artırım rotalarına başlasa bile bulunduğumuz trend alanı içerisinde 12'li seviyelerden aşağıya düşmesini beklemem. Hani faiz artışlarına başladığımız bir rotada bile. Amerika faiz artırımlarına kısa vadede başlamayacaktır elbette. Muhakkak ki bir rota çizecekler, muhakkak ki bir plan yapacaklar. O plan doğrultusunda başlanacaktır. Genel olarak beklentiler 2023 yılı içerisinde faizlerin artırılmasıydı. Benim uzun süredir beklentim Amerika'da enflasyonların 1970-80'lerdeki gibi çift tanelere yükseldikten sonra faizleri 2022'nin 6. ayı döneminde artırmaya başlamasıydı. Bu fikrimin, bu stratejinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu rotaya onların gireceğini düşünüyorum. Bu akşamki toplantıdan sonra bunun çok net bir şekilde gerçekleşeceğini göreceğimizi düşünüyorum. Global ölçekte ülkelerin ciddi anlamda enflasyon korkuları, enflasyon kaygıları var.
var. En son Macaristan'dan, Pakistan'dan haberler geldi. Faiz artışlarına devam ediyor. En son Pakistan enflasyonun yükselebileceğini düşünerek beklentilerin üzerinde bir faiz artışı yaptıklarını açıkladılar. Yani bizim iç piyasamızda baktığımızda durum tam tersi. Dünyadaki herkes enflasyon yükseliyor diye faiz artırma çabasında, biz de enflasyonu düşürmek için faiz indirme çabasındayız. Bütün dünya yanlış yapıyor, biz doğru yapıyoruz. Yeni ekonomi modelimizde 17 TL'ye giden bir trendi izlemeye devam ediyoruz. Bu doğru hamleler neticesinde. Altının gram tarafı da rekor kırmaya devam ediyor. Altının gram tarafı da rekor seviyelere yeniden geldi. 835-840 bantları gram altında rekor bant, rekor alandı. Bu bölgede 855 TL benim için ilk hedef alanıydı ve bu hedef alanına yeniden gelmiş durumdayız. 1000 TL'ye giden bir hareketi izleyeceğimizi düşünüyorum gram altında. Ons altın tarafında destek gelmedi. Umuyorum ki o desteği yakalayacağız ve o desteği yakaladıktan sonra gram altın yatırımcılarının yüzü daha fazla gülecektir. Daha karlı günler bizi bekleyecektir diye düşünüyorum. En azından tekrar söylüyorum, enflasyona karşı kendimizi daha fazla koruyabildiğimiz bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Yerli yatırımcı açısından, gram altın ve gram gümüş yatırımcısı açısından en azından. Gram altının bu bölgedeki majör destek alanı da 760 TL seviyesidir. FED toplantısından ya da yarınki Merkez Bankası toplantısından her ne çıkarsa çıksın, olur da aşağı yönlü sert bir fitil gelirse benim gözümde bu ürünler değerlendirilebilir fırsat ürünleridir nokta. Çünkü lokal olacağını düşünüyorum, kısa vadeli olacağını düşünüyorum. Hemen yeniden yukarıya hareketini başlatacağını düşünüyorum. Gram altında 700'lü seviyelerin bir daha görüleceğini düşünmüyorum. Şahsen son konuştuğumuz 725 ve 760 destek seviyelerinden aşağıya gram altında bir düşüş beklemem. Bu beklenti dolayısıyla da orta vadeli elimde tuttuğum gram altını da elimde tutmaya, muhafaza etmeye devam ederim. Aynı şekilde fikrimi gümüş tarafında da koruyorum. Ons taraflarında ilave edebileceğim bir şey yok. Hala 1770-80 band bölgesinde ons altın cebelleşmeye devam ediyor. Gümüşün ons tarafı da aynı şekilde destek seviyesinde tutunmaya devam ediyor. Bana göre kısa vadede bu ürünler bu bölgelerde fırsat alanlarındadır. Ons tarafını takip edenler için FED tarafından gelecek haberlerde ben yukarı yönlü dönüş bekliyorum. Yukarı yönlü toparlanmalar bekliyorum ve bunun önümüzdeki birkaç aylık süreçte de kendilerini muhafaza edeceklerini düşünüyorum. Çok manipülatif hareketler oluyor altında, gümüşte. Enflasyonun ayyuka çıktığı bu dönemde bu ürünlerin çoktan kendini yukarıya atmış olması lazımdı. Vadeli piyasalarda bu ürünleri baskılıyorlar ama eninde sonunda yukarı yönlü hareketini getirecektir. Bu da bize gram altın, gram gümüş taraflarında kazanç sağlayacaktır diye düşünüyorum. Gümüşün gram tarafında da en son 2 gün önce konuştuğumuz bant alanıydı. 9.80-10 destek alanıydı gümüşte. O destek alanına gevşedi gümüş. Yukarıya hareketine devam ediyor şu anda. 11 TL gümüşün TL tarafında hedef alanı şu anda 11 TL'yi delip geçmesini bekliyorum. Yükselişini durdurmamasını bekliyorum. Majör bir destek alanı, çok düştü alayım diyeceğim alan olur da çok majör kararlar alınırsa aşağıya atabilecek fitillerde 9.5 TL seviyesinin gümüşün gram tarafında benim için büyük bir fırsat olduğunu söylemek isterim. Olur da böyle bir fitil gerçekleşirse kedi gibi beklerim, gider oradan alım yaparım. Şahsen naçizane bu benim fikrimdir. Onu da belirtmek isterim. Altının gram tarafı, gümüşün gram tarafı özellikle yerli yatırımcıyı sevindirmeye, kazandırmaya devam edeceğini düşünüyorum. İlaveten borsa tarafında, hisse tarafında da pozitif ayrışmasını beklediğim ürünlerdeki yükselişler devam ediyor. Memnun etmeye devam ediyor. Eminim ki değerlendirenler vardır. Birçok kişi değerlendirme fırsatı bulmuştur. Koza altın, koza maden, Petkim, Tüpraş gibi ürünlerden bahsettim. Her gün yükselişe devam ediyor bu ürünler. Pozitif ayrışmaya devam ediyor. Bugün de yükselişlerine devam ediyor. Borsa tarafında da TL değer kaybı kaynaklı elbette yükselişler devam ediyor. Kripto para tarafı da bugün FED'den gelen haberlerden sonra pozitif etkilenmesini bekliyorum. Kripto paralarında, Bitcoin'in de ve altcoin'lerde yukarı yönlü bir tepkiler, kısa vadede yukarı yönlü tepkiler bekliyorum. Kısa vadede fırsat olduğunu düşünüyorum ve 54-55 binlere varabilecek bir pik ile yukarıya bir atak yapabileceğini düşünüyorum. Belki bu akşam FED toplantısı sırasında ve sonrasında bu hareket gerçekleşebilir. Eğer bunun dışında ben fırsat bölgesi arıyorum derseniz 40.500 seviyesi destektir. Bu destek bandına bir hareket gelirse Bitcoin değerlendirilebilir bir fırsat alanında olacaktır. Onu söylemek isterim. Altcoin'lerin çoğunda karlılıkların düştüğü bir dönemdeyiz. Son videoda anlattım, değerlendirdim. Bitcoin dominasyonunda ve Tether dominasyonunda yukarı yönlü hareketlenme
hareketlenmeler var. Bu yukarı yönlü hareketlenmeler altcoin'lerde karlılığın düştüğü bir dönemi bize işaret ediyor. Ne yapmamız lazım dediğinizde Bitcoin'de dominasyonun biraz yükselip daha sonrasında altcoin'lerde fırsat vereceği dönemi biraz daha beklemek gerekiyor. Kripto para tarafında özellikle Metaverse alanına olan ilgi artmaya devam ediyor. En son gelen haberlerde Alibaba'nın sırf Metaverse için bir şirket kurduğu haberleri paylaşıldı. Bunlar kripto paraların geleceği anlamında çok olumlu, pozitif haberler ve Metaverse'e odaklanmanın çok mantıklı olduğunu anlatıyorum bu dönemde. Özellikle yeni çıkacak olan Metaverse projelerinde KuCoin ve Gate gibi küçük borsalarda hesaplar açıp buralardan değerlendirmeler yapmak gerektiğini de anlatıyorum. Esasen KuCoin ve Gate gibi borsalar artık küçük borsalarda değil, son 2 aylık yaşadıkları trafikle en büyük kripto para borsaları arasında kendilerine yer edinmiş durumdalar ve hali hazırda onların bu yeni ürünlere odaklanma gayreti diğer borsalara da sıçradı. En büyük borsaların bu alana artık bir entegrasyon çabası var. Bybit mesela bu alanda sürekli yeni projeler launch etme peşinde. Türev alanında en büyük borsalardan biri Bybit. Bybit'in ilk çıktığı alan türev ticareti alanıdır. Şu anda spot piyasaya da giriş yapmaya başladılar. KuCoin ve Gate'in arkasından bu alanda kendine yer edinmeye çalışıyor Bybit. Borsa içerisinde kendilerinin bir launchpad'i var. Şu anda Easy Coin için launchpad yapılacağı duyurulmuş mesela. 4 gün sonra bu coin'in launch'ı Bybit üzerinde yapılacak. Yeni çıkacak olan fırsat altcoin'lerine bu borsalar odaklanmaya çalışıyor. Bunlardan hesap açıp kenarda tutmak ve tetikte beklemek lazım diye düşünüyorum. Nacizane benim şahsi fikrim. Video altına Bybit için de link bırakıyorum. Dileyenler inceleyebilir, göz atabilir. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir ama büyük borsalardaki fırsatların artık büyük olmadığı bir dönemdeyiz. İşte bu yüzden zaten çok kısa sürede orta seviyedeki borsalar bile en büyük klasmanların içerisine girdi. Niye? Çünkü Metaverse'e yeni çıkacak olan projelere ve ön satışlara ağırlık vermeye başlayan borsalar revaçta olmaya başladı. Altcoin'lerde bu alanda değerlendirdiğimiz birçok proje var. Uzun vadeli hepsini ben elimde tutacağım. Ama düşer ama yükselir bilmem ama vizyon odaklı yatırım yapmaya devam edeceğim Metaverse alanında. Blocktopya'da bulunduğu alanda 0.056 doların majör destek alanı olduğunu düşünüyorum. Blocktopya'nın bir yükseliş trendi yeniden başlatacağını düşünüyorum. Dönüş hareketlerinin geleceğini düşünüyorum. En son çıkan, en son değerlendirilebilir ürünlerden Heart konuşmuştuk. O da KuCoin borsasına girdi. O da yapay zeka odaklı bir proje. 0.12-0.14 dolar seviyelerinde artık kendine bir destek oluşturmuş durumda olduğunu düşünüyorum. Bu projeden de umutluyum çünkü Metaverse alanına yeni bir soluk getirme gayreti var Heart'ın ve bu tarz yeni çıkacak olan projeleri özellikle ön satıştan biraz daha riski düşük şekilde alabilmek için CDFI kullanmak lazım. S-Fund tutmak lazım. 3-4 dolar seviyesinden beri aynı şeyi söylüyorum. S-Fund'ın da bulunduğu alan içerisinde şu anda 10.83 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu düşünüyorum. Burada bir trend alanı var ve bu trend alanında üst band alanında tutunamadığını görüyorum. 10.80'li seviyelerde S-Fund'ın değerlendirilebilir bir durumda olduğunu düşünürüm. Ve muhakkak ki ön satıştaki ürünü en ucuz fiyattan alabilmek için ön satış platformlarını kullanmanız gerekiyor. İsterseniz başka ön satış platformlarını da kullanabilirsiniz. Ama dersen ki ben bunları değerlendiremiyorum, borsaya çıktıktan sonra değerlendireceğim. O zaman da yeni çıktığında, fırladığında alma, düştüğünde, aşağıya iyice gevşediğinde, destek bulduğunda, akümüle olduğunda o bölgeden değerlendirmeye çalış ya da alma. İlla alacaksın diye bir şart yok. Yeni çıkacak çok proje var. Çok projede olacak. Hepsini de konuşacağız. Ethereum tarafına baktığımızda da Ethereum'un da son konuştuğumuz bir 3950'li bir destek seviyesi vardı. O destek seviyesi altında. Ethereum'un bu destek seviyesi altında kalması altcoin'leri de geriye doğru hareket ettiriyor. Çünkü majör olan demirbaş altcoin Ethereum ve Ethereum hangi alana doğru meyilleniyorsa altcoin'lerde de o alana doğru bir gidiş oluyor. Ethereum'un da bu bölgedeki majör destek seviyesinin 3345 dolar olduğunu düşünüyorum. Ve bu akşamki toplantı sonrasında kısa vadeli altcoin'lerde fırsatlar olabilir diye düşünüyorum. Ama genel çerçeveden baktığımızda Bitcoin dominasyonu bir kırılım yaşadı ve bu kırılımdan sonra hala güçlü duruyor. Bu dominasyonun güçlü durması altcoin'lerde büyük karlılıkların yaşanabileceği bir dönemi en azından kısa vadede bize yaşatmayacaktır. Kısa vadede vur kaçtan daha mantıklı bir seçenek olmadığını düşünüyorum bu nedenle. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından 2 kişiye Altın Kapı'nın Anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.